Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda dinin kökenine ilişkin değişik filozofların, düşünürlerin görüşlerini kısaca özetlemiştim. Bu videoda ise evrim teorisi ve evrim bilgisi ışığında dinin kökenini açıklamaya çalışacağım. Burada dinin kökeni derken ne kastettiğimi de açıklığa kavuşturmak lazım. Yani din konusu bildiğiniz gibi çok geniş bir konu. Yani bugün genellikle din denilince akla kurumsal dinler, yani tek tanrılı dinler geliyor. İşte din adamlarının bulunduğu, belli merkezi yapılarının bulunduğu, devletlerin düzenledikleri ve müdahil oldukları işleyişlerin belli yasalarla yürütülen ilişkiler bütünü olarak din. Ama benim tabii burada anlatmaya çalıştığım böylesi özel bir din değil. Yani Hristiyanlıktan ya da Yahudilikten, Müslümanlıktan ya da Hinduizm'den, Zerdüştlükten böylesi kurumsallaşmış dinlerden söz etmiyoruz. Kuşkusuz e, onların da temelinde, onlardan da önce var olan çok değişik biçimlerde, dünyanın farklı köşelerinde, farklı toplumlarda çok farklı biçimlerde adlandırılabilecek dinsel düşünce. Yani böylesine konuya geniş perspektiften baktığımız için basitçe bir din tanımı yapmak istemiyorum. Çünkü böylesi her tür tanım yeryüzündeki farklı inanç gruplarına sahip toplulukların dinsel inançlarının hepsini bütünlemeyecektir. Neden? Çünkü bu sözünü ettiğimiz dinsel inanç ve dinler en genel anlamda, en gevşek bir tanımla bile ifade etsek, bütün insan topluluklarında bulunan bir şey. Yani dini yalnızca bir yanılsama, işte şu ya da bu yanlış ideolojinin ya da şu ya da bu manipülatif davranışın bir sonucu olarak ele almak doğru değil. Din konusunu tartışırken ilk göz önünde tutmamız gereken nokta dinin insan türü açısından evrensel bir olgu olduğu gerçeğini tespit etmek. Yani dinsel inanışı olmayan hiçbir topluluk yok. Evrimsel bakış açısıyla baktığımızda bu olgunun insan türüne özgü evrensel düzeyde geçerli olgulardan birisi olduğunu teslim etmemiz gerekiyor. Dünyanın en yalıtılmış uzak okyanus adalarında bile dinsel inancın kendine özgü biçimlerde boy vermiş olmasının evrimsel bir anlamı olması gerekiyor. Bir canlı türü olarak insan türünde dinsel inançların ortaya çıkmasının nedenlerini araştırmadan önce değişik hayvanlardan bazı örnekler vereceğim. Bu örneklerde her hayvanın bulunduğu ekolojik nişte ya da yaşadığı belli habitatta geliştirmiş olduğu belli davranışların ne kadar birbirinden farklı, ne kadar özgün ve orijinal olduklarını görebileceğiz. Örneğin örümcekleri düşünelim. Örümceklerin genel olarak yaşam tarzlarına baktığımızda bu hayvanlar esas olarak ördükleri ağlar ve yapışkan ağlara yakalanan uçan böcek ve sinekleri avlı yaşamlarını sürdürüyorlar. Peki bir örümceğin avını avlamasında geliştirdiği en önemli yetenek nedir? Dikkat ederseniz bir sinek yakalandığında örümcek, merkezde duran örümcek hemen hızla oraya hareket eder. Fakat aslında örümceklerin gözleri, görme yetenekleri o kadar gelişkin değildir. Esas olarak bir avın ağa yakalanıp yakalanmadığını ağlardaki titreşimler vasıtasıyla anlarlar. Yani bu konuda örümceklerin öyle hassas yetenekleri vardır ki dışarıda herhangi bir rüzgarın, bir esintinin ya ağı titreştirmesine aldırmazlar. Çünkü onun sürekli esen rüzgarın ağda yarattığı titreşimin düzenli aralıklarla olduğunu bildiği için onu bir nötr ortam olarak kabul ederler. Fakat herhangi bir yabancı bir cisim ağa değdiğinde
bunu bir av olarak algılayarak hemen o tarafa doğru yönelir. Ama diyelim siz elinizde çok ince bir çubuk olarak ağın bir tarafına böyle hafifçe dokunduğunuzda ilk başta onu bir av zannederek hemen oraya doğru gelebilir. Fakat av olmadığını anladığı zaman ve siz de aynı hareketi birkaç kere yaptığınız zaman bir süre sonra sizin ağda yaptığınız titreşime de aldırmaz hale gelir. Ve dolayısıyla bu hassas ölçüm titreşimleri algılama yeteneği sayesinde yakalanan sinekleri hemen avlayarak yemeye çalışır. Bu örümceğin geliştirdiği çok olağanüstü ve çok hassas bir tepkidir. Şimdi buna benzer başka hayvanların başka yetenekleri var. Örneğin kurbağaları alalım. Bildiğiniz gibi kurbağaların da gözleri, yani bir memeli gözüne göre son derece yetersizdir. Yani kurbağalar da hemen hemen çevrelerini böyle çok yoğun sisteki belli belirsiz gölgeler gibi görürler. Yani görme yetenekleri o kadar gelişkin değildir. Peki buna rağmen kurbağalar nasıl avlanır? Kurbağalar da sinek ve benzeri uçan hayvanları avlarlar. Fakat bunu yapmaları için örümceklerden farklı olarak dillerini kullanırlar. Yani çevrelerinde uçuşan herhangi bir nesne ya da uçuşan bir sinek ya da böcek gördüklerinde dillerini ileri uzatarak o yapışkan dilleri sayesinde bu böcekleri avlamaya çalışırlar. Dolayısıyla onlar da bulundukları ortamda böylesi bir yetenek geliştirmişlerdir. Benzer bir yeteneği örneğin yarasalarda görüyoruz. Yarasalarda ise biliyorsunuz yarasaların gözleri hiç görmez. Yarasalar görmedikleri halde ekolokasyon yeteneği dediğimiz çıkardıkları ses dalgalarının yansımayı, ses dalgalarından gelen yansımalarla bakarak kurbanlarını avlarlar ve dolayısıyla onun da geliştirdikleri yetenek böyle bir yetenektir. Şimdi bu örnekleri sonsuzca çoğaltabiliriz. Fener balığından örnek verebilirim. Fener balığı derin deniz balığıdır. Karanlık ortamda fener balığının dudağının üst kısmında parlayan bir kısım vardır. Dolayısıyla fener balığı bu çıkıntıyı oynattığı zaman o derin ortamda bulunan başka avı olabilecek balıklar bunları küçük balık zannederek onları yemek için onlara doğru hareket ederler. O sırada fener balığı ağzını açarak o et beninin ucundaki hayali küçük balığı yakalamak isteyen balıkları birdenbire yutarlar. Şimdi buna benzer bir yetenek örneğin bazı kara yılanlarında vardır. Bu yılanların kuyruklarının ucunda böyle böceğe benzeyen bir et çıkıntısı vardır. Yılan bu çıkıntıyı oynatmaya başlar kumların ya da kayalıkların arasında. Kuşlar da onları yere konmuş bir böcek zannederek onu avlamak için kuşlar atılırlar. Kuş atıldığı anda aslında yılanın ağzının içine girerler. Yani yılan onu avlamak için böyle bir tuzak kurmuş olur. Şimdi bu örnekleri neden anlatıyorum? Bu örnekleri anlatmamın nedeni şu. Şimdi yeryüzündeki bütün hayvanlar kendi yaşadıkları doğal ortamlarında o ortama uyum sağlamak için belli yetenekler geliştirmişlerdir. Bu yetenekler vücut biçimlerinden başlayarak davranışlarla devam etmiş ve bir takım reflekslerle pekiştirilmiştir. Ve dolayısıyla her hayvan içinde bulunduğu her ortamda o ortama uyum sağlayabilecek yetenekler geliştirmiştir. Bunlar öyle kusursuz, olağanüstü, tarif edilemez, açıklanması olanaksız şeyler değildir. Bunlar evrimsel süreçte o canlının bulunduğu ortamda belli adaptasyonların sonucu olarak orada besin zincirinde kendine düşen payı alabilmesini sağlayacak yetenek, özellik ve olanaklardır. Şimdi bu açıdan baktığımızda insanın da kendi bulunduğu bölgede belli yeteneklerinin, belli becerilerinin gelişmiş olmasından doğal bir şey yok. Arkadaşlar, insanın yeryüzünde her yerde yaşayabilen yersiz yurtsuz bir canlı türü olduğundan söz ettiğimi iyi hatırlayacaklardır. Gerçekten de öyle. İnsan biraz önce tek tek örneklerini verdiğim hayvanların
hiçbirisinde olmadık bir biçimde dünyanın her yerinde, her farklı koşulda, her farklı habitatta kendisine bir yaşam alanı oluşturabilecek bir canlı türü olarak evrimleşmiştir. İnsanın bu benzersiz özelliğini tamamlayan ikinci bir benzersiz özelliği de insanın hiçbir diğer hayvan türünde görülmeyecek ölçüde derin, güçlü, kapsayıcı ve kalıcı toplumsal ilişkiler geliştirebilme yeteneğidir. Yani insan hiçbir yerde doğal bir niş ya da doğal bir habitatta yaşayamadığı için dünyanın her yerinde yaşayabilecek bir özellik geliştirebilmesi için olağanüstü bir toplumsallık sürecinden geçmek zorundaydı ve insan böylesi bir yetenek geliştirdi. Dolayısıyla insanların yaşadığı dünyanın değişik bölgelerinde insanın en yakın akrabaları, kuzenleri, hiçbirisi insanın yaptığı işi yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü bu hayvanların her birisi kendi doğal habitatlarında, kendi yaşam koşullarını bulunduğu yerde yaşayabilirler. Ama insan öyle değil. İnsan dünyanın her yerinde kendisini var edebilecek ve yaşamını sürdürebilecek beceriler geliştirebilmiştir. Şimdi bu açıdan bakıldığında biraz önce tek tek örneklerini sıraladığım değişik hayvanların farklı beceri ve yeteneklerinden çok farklı biçimlerde insanın yetenekleri var. Şimdi bu yeteneklerden bazılarından söz edeceğim. İnsanın bu yetenekleri aslında insanı bulunduğu ortamda ayakta tutabilecek özellikler haline gelmiştir. Şimdi yersiz yurtsuz bir canlı türü olarak insan dünyanın her yerinde, her farklı köşede yaşayabilecek özellikler geliştirdiği için insanın kendi çevresine yönelik ilgisi hayvanlardan çok daha farklıdır. Yani hayvanların her biri kendi yaşam döngüleri içerisinde ihtiyaç oldukları kadarıyla belli beceriler geliştirmişler ama bunun dışında bir yetenek geliştirme ihtiyacı duymamışlardır. Örneğin aslanları örnek verelim. Aslanlar normalde yırtıcı hayvanlardır. Avlanarak yaşarlar. Oysa ki normal bir günde günlerinin çoğunu aslanlar yaklaşık 20 saate yakın bir süre uyuyarak ve yatarak vakit geçirirler. Diyelim bir avlanma yaparlar, birlikte avlanırlar. Avlandıktan sonra karınlarını doyurduktan sonra 2-3 gün çevreleriyle hiçbir şekilde ilgilenmezler. Zaten üst düzey yırtıcı oldukları için onlara yönelik bir saldırı ya da herhangi bir şey de olmadığı için aslanları dış dünyaya gözlerini kapatıp dış dünyayla ilgilenmezler. Onlar karınları acıkınca hep birlikte dolaşmaya başlarlar, av ararlar. Avlarını avladıktan, karınlarını doyurduktan sonra dünyayla ilgilenmezler. Şimdi hayvanların çoğunun yaşam döngüsü aslında böyledir. Ama insanlar böylesi bir sınırları belirlenmiş bir habitatta ya da bir ortamda, bir nişte yaşamadıkları için çevrelerine ve dışarıya dönük olarak çok yoğun bir dikkat geliştirmişlerdir. Bu da insanların sürekli olarak çevrelerini ilgilenmelerini, çevrelerini takip etmeleri gerektiğini ortaya koyar ve insanlar bunu çok mükemmel bir biçimde yaparlar. Her zaman bulundukları ortamda neyin olup bittiğini, her şeyi anlamlandırmaya, kavramaya ve ona uygun olarak kendilerini düzenlemeye çalışırlar. Birinci özellik bu. İnsanda bu özelliğin gelişmesi doğal olarak insanda belli çevrelerindeki ilişkileri, doğa olaylarını, hayvanları, grupları ya da gelişmeleri belli kalıplar halinde ayırt etme ve tasnif etme yeteneği geliştirmiştir. Dolayısıyla bu yeteneğe biz insanda örüntü oluşturma kapasitesi diyoruz. Yani insanlar genellikle bulundukları çevrede belli belirsiz ipuçlarından hareketle bir örüntü oluşturup orada neler olup bittiğini keşfedebilirler. Keşfetmeseler de bunlara uygun olarak belli senaryoları her an akıllarının bir köşesinde bulundururlar. Bizdeki bu örüntü oluşturma yeteneğinin somut örneklerini her birimiz
günlük yaşamımızda defalarca görmüşüzdür. Örneğin gökyüzüne bakın. Gökyüzünde bulutların gidişatını izlediğinizi düşünün. Bulutlu bir gökyüzünü, açık bir havada ama. Yani güneşli bir havada gökyüzünde böyle parlak beyaz bulutların akıp gittiklerini düşünün. O bulutları birçok şekle, insan yüzüne, hareketlere, belli hayvanlara, şunlara bunlara benzettiğimizi göreceksinizdir. Yani bu insandaki örüntü oluşturma yeteneğinin en basit görünümlerinden birisidir. Biz bunu hayatımızın değişik alanlarında her konuda yaparız. Yani sürekli olarak bulunduğumuz her ortamda belli ipuçlarından hareketle belli hareket kalıplarını harekete geçirebilecek refleksleri geliştirmiş durumdayız. Şimdi bizim bu yeteneğimizin öylesine ayrıntılı bileşenleri vardır ki bunların çoğunun ne olduğunu bilmeyiz bile. Yani örneğin basit bir örnek vereyim. Prosopagnozi diye bir hastalık vardır. Prosopagnozi yüz körlüğü anlamına geliyor. Bu hastalığa uğrayan hastalar karşılarındaki kişilerin yüzlerini, ayrıntılarını tespit edemiyor, fark edemiyorlar. Yani karşısındaki kişilerin yüzlerini birbirinden ayırt edemiyorlar. Bu yetenekleri olmadığı için insanları genellikle hareketlerinden, seslerinden ya da bulundukları ortamdaki bağlantılarından ancak tanıyabiliyorlar. Dolayısıyla normal yaşantı içerisindeki iyi kötü yaşantılarını sürdürebilmekle birlikte insanların yüzlerini tanıyamıyorlar. Şimdi yüzü tanıyamama ne demek? Bizde aslında bu konuda çok özel yetenek vardır. Küçücük bebekler bile kendilerine eğilen, kendileriyle ilgilenen insanların yüzlerini hemen kısa sürede tanımlarlar. Yani yeni doğmuş 3-5 günlük bebekler bile insan yüzüne benzeyen nesnelere bakma yönünde güçlü eğilim gösterirler. İşte bunun gibi bizde başka birçok refleks var. Bu reflekslerden birisi örneğin bizde bulunan toplumsallaşmanın doğal bir sonucu olarak niyet okuma yeteneğidir. Bizler genellikle karşımızdaki kişi, hayvan, herhangi bir canlının ne yapmaya çalıştığını önceden tahmin etmeye çalışırız. Ve bu niyet okuma yeteneğimiz sayesinde genellikle toplumsal ilişkileri çok başarılı bir biçimde sürdürebiliriz. Yani karşıdan gelen bir insanın bize selam verip vermeyeceğini, bize bir şey soracağını, sormayacağını ya da bizimle hiç ilgilenip ilgilenmediğini onun duruşundan, yürüyüşünden, bakışlarından hemen kolaylıkla anlayabiliriz. Bu yeteneğe bağlı olarak bizim örneğin karşımızdaki kişilerin bakışlarını ve bakışlarının yönüyle ilgilerinin çapını ve neye ilgilendiklerini anlama yeteneğimiz de çok gelişmişti. Zaten yüzümüzün, bizim gözlerimizin yüzün ön tarafında bulunması ve diğer birçok hayvanda bulunan iki yandaki gözlerin sınırlı görüş yeteneğinin ötesinde insan gözünün bu kadar böyle geniş bir alanda her ayrıntıyı fark edebilmesi çok önemli bir primat özelliğidir. Ama primatlardaki bu özelliği biz gözümüzün büyümesi ve göz akının giderek artması ve göz bebeğinin hareketlerini takip etme yeteneğimiz sayesinde yalnızca göz akına bakarak, bakışları takip ederek karşımızdaki kişilerin ne yaptığını, ne yapmaya düşündüklerini ya da yapabilecekleri her şeyi keşfetme ve tahmin etme yeteneğimiz olağanüstü fazladır. Örneğin bize en yakın primatlar, şempanzeler ya da işte orangutanlar, goriller falan bizdeki bu yetenekten yoksundur. Çünkü onların gözleri daha göz akları bizim kadar beyazı belirgin ve göz bebeklerinin hareketlerini şey yapamazlar. Onlar genellikle kafanın yönüne göre bu yöntemleri belirledikleri için ancak karşıdakilerinin niyetini anlayabilirler ama bu konuda bizim kadar becerikli ve yetenekli değillerdir. Bizim aşırı toplumsallığımızın sonucu olarak bizdeki gelişmiş yeteneklerin önemli bir tanesi de bizim sürekli olarak çevremizdeki olaylarla ve gelişmelerle ilgili fail yani özne arama dürtümüzün çok güçlü olmasıdır. Biz
şaşırmaya ve çevremizde olup biten her şeyin nedenlerini araştırmaya ve bunları oluşturmak için belli bir mantık yürüterek çevremizdeki olayların birbirine tutarlı bir biçimde bağlamaya yönelik içgüdüsel bir eğilimimiz vardır. Ve sürekli bir fail, özne arama yeteneğimiz sayesinde her şeyi anlamlandırmak ve bu anlamlandırmanın sonucunda belli bir huzura ya da rahata ermek isteriz. Ve dolayısıyla bu yönde de bitmek bilmez bir çabamız vardır. İnsanın geliştirmiş olduğu aşırı toplumsallaşmayla birlikte sahip olduğu en önemli yeteneklerden birisi de insanların bilgi paylaşma dürtülerinin son derece güçlü olmasıdır. Sürekli olarak çevremizi takip ederiz, çevremizdeki gelişmeleri ilgileniriz, çevremizdeki gelişmeleri ilginç ve anlamlı bulduklarımızı başkalarına iletmeye çalışırız. Bu o kadar güçlü bir dürtüdür ki en küçük, yani birkaç aylık bebekler bile bakışlarıyla ve 5-6 aylık olduktan sonra ellerini işaret parmaklarıyla işaret ederek sürekli olarak çevremdekilere dikkat çekmeye, bir şeyleri aktarmaya, bilgi vermeye çalışırlar. Oysa ki bizdeki bu yoğun içgüdüsel tepki bize en yakın primatların çoğunda yoktur. Yani birçok kuşkusuz primatların bazıları örneğin elleriyle işaret ederek bir şeyler gösterebilirler ama onların yaptıkları işaretlerin çoğu aslında kendi istediklerini gerçekleştirmek için o işareti yaparlar. Yoksa o işareti parmak işaretiyle bir şeyi göstererek başkalarına bilgi verme, uyarma ya da onları yönlendirme gibi yetenekleri fazla yoktur. Bu yetenek esas olarak insanlarda gelişmiştir. Aşırı toplumsallaşmış insanın yersiz yurtsuz bir canlı olarak bulunduğu bölgedeki gelişmelere, olaylara, nesnelere yönelik yoğun ilgisini anlamlandırma çabası ister istemez bizde belli yetenekler geliştirmiş. Bu yetenekler bizde çevremizdeki olayları birbirine bağlama, bunların nedenlerini araştırma, bunlara bir fail bulma, bu fail bularak bu ulaştığımız sonucu çevremizdeki insanlarla paylaşma ve böylelikle bulunduğumuz tamamen yabancı ortamlara uyum sağlayabilme açısından bu yetenekleri geliştirme zorunda olmamız bizim dinsel düşünce dediğimiz düşünceleri geliştirmemizin temelini oluşturuyor. Kısacası dinsel düşüncenin en basit biçimlerini bile her insan toplumunda ortaya çıkmasının nedeni esas olarak budur. Yani dinsel düşüncenin, dini yapıların karmaşıklaşması giderek daha üst düzeyde, daha karmaşık, daha sofistike biçimlere daha incelikli biçimler kazanmış olması ayrı bir gelişme. Ama her insan toplumunda dinsel düşünceye benzer, yani çevremizdeki gelişmeleri belli faillere atfederek, yani belli özneler bularak o öznelerin yapıp ettiklerinin neden öyle olduğunu birbirimize anlatma ihtiyacı ve bunları anlamlandırarak bulunduğumuz çevrede kendimize bir yer edinebilmek için sürekli olarak bu işleri yapıyor olmamız bizim dinsel düşüncelerin her toplumda boy vermesinin temelini oluşturuyor. Bu biyolojik gereklilikler ve bu biyolojik gerekliliklere uygun bir biçimde içgüdülerin, belli davranış örüntülerinin ve bunlara bağlı olarak belli reflekslerin gelişmiş olması kuşkusuz bizde belli zihinsel eğilimlerin pekişmesine neden oldu ve bu da dinsel düşüncelerin ortaya çıkmasını kaçınılmaz kıldı. Yani sonuç olarak insan türünde dinsel düşüncelerin ortaya çıkmasının nedeni insanın yeryüzündeki diğer hiçbir hayvan türünde görülmedik bir biçimde farklı ortamlarda bulunmak zorunda bulunması, bu ortamlarda kendini huzurlu bir biçimde uyarlayabilmesi için çevresinde olup bitenlere bir açıklama çabası getirmek zorunda olması ve bu açıklama çabasını kendi
türdeşleriyle paylaşma dürtülerinin ve ihtiyacının yoğun bir biçimde olması, bütün bunların birlikte ele aldığımızda insan türünde dinsel düşünceler her toplumda, neredeyse her toplumda zorunlu olarak uç vermiştir. Dolayısıyla dünyanın en ıssız bölgesinde yaşayan topluluklarda bile dinsel düşüncelerinin çok geniş boyutlarda ve farklı biçimlerde meydana gelmesinin nedeni esas olarak budur. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destek veren, yorum yapan, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.